Yepyeni arıza tespit videomuzla merhabalar arkadaşlar. Birçok marka model akıllı saatlerimizle ilgili sizlere tamir videoları paylaşmış idik. Bunlarla ilgili tekrardan işinize yarayacak linkleri açıklamalar kısmına atacağım arkadaşlar. Akıllı saatlerde tüm marka modellerde bir anakart, bir pil, dokunmatik bir ekran var arkadaşlar. Hemen hemen hepsinin çalışma prensibi aynı olduğundan hepsi de aynı yol ve yöntemleri izleyerek tamir ediliyor arkadaşlar. Çok basit işlemlerle akıllı saatlerinizi kurtarabilirsiniz, ayağa kaldırabilirsiniz. Birçok tamir işleminden, sıvı temas işlemlerinden bahsetmiştik arkadaşlar. Mesela bazı cihazlarımızda şarj soketi var direkt arkadaşlar. Bu bir çocuklar için kullanılan akıllı saatlerden arkadaşlar. Tamirini gerçekleştirdik. Sıvı teması var idi. Bu mesela Oppo marka bir akıllı saatimiz. Bu Huawei GT2. Bu Michael Kors akıllı saatimiz arkadaşlar. Mi, Honor, Apple Watch serisi hepsinde aynı sorunlarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü hepsi aynı çalışma prensiplerine sahip arkadaşlar. Şimdi akıllı saatlerin kablo ve şarj ünitelerinin kontrolüne değineceğiz arkadaşlar sizlerle. Öncelikle şarj ünitemizin kablosu sökülüp takılabilen cinsten ise kablomuzu direkt olarak değiştirerek önce kablo testimizi yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım sorun kablomuzda mı, başlıkta mı, onu anlayalım. Sizlerin de görmeniz için evde bulabileceğiniz ürünlerden bahsetmek için bu ürünü normalde bizim kullanmış olduğumuz ölçü aletlerimiz var tabii ki. Yol ve yöntemleri bu şekilde izliyoruz. Piyasada kolaylıkla bulabilirsiniz aslında bu ölçü aletlerini de. Sizi elektronik konularda da yetiştirir ve becerilerinizi arttırır arkadaşlar. Bununla ölçümü yine yapacağız ancak mesela evdeki bir oyuncaktan geri dönüşüm olarak sökmüş olduğumuz bir motor, Walkman motoru diyelim. Bu motoru şarj ünitemize oturtuyoruz arkadaşlar. Pinleri direkt denk geliyor. Denk gelmeyen ürünlerde ufak bir iletken yardımıyla elektrik iletim problemini giderebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Biraz mıknatıslı olduğu için zorluyor ama bakın dönmeye başladı. Evet, şu anda sabitledi. Mıknatıs sayesinde de şu anda motorumuzu tamamen kavradı, tuttu. Bakın motorumuz dönüyor arkadaşlar. Ne yönde dönüyor arkadaşlar? Motorumuz şu anda saat yönünde dönüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bazen görüntü sizi video yanıltabiliyor. Kabloyu sökerek size bir kez daha göstereyim. Bakın. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Zaten burada kalıyorsa bu şekilde saat yönünde dönüyordur arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu neden söylüyorum size arkadaşlar? Motorumuzu ters çevirdiğimizde bakın bu pin buraya denk gelir. Bu pin de buraya denk gelir şekilde. Saat yönünün bu sefer tersine dönmeye başlayacak arkadaşlar. O konuda şarjımızı takalım. Bakın. Parmağımın ne tarafında kalacak? Bakın. Gördüğünüz gibi yavaş dönmede devam ediyor. Bunu neden anlatıyorum size arkadaşlar? Birçok mesela oyuncak arabada kullanılan yöntem budur. İleri ve geriyi aynı motor. Sadece voltaj değerleri, artı eksi kutupları değiştirilerek ne yapılıyor? Hız ve yön ayarı yapılabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda direksiyon dönüşleri, direksiyon sağa ve sola aynı motor üzerinden voltaj diyorum, kutup değerleri değiştirilerek, artı eksi kutupları değiştirilerek tekerleğin sağa ve sola dönmesi sağlanıyor arkadaşlar. Yine bunu neden anlatıyorum size?
Normalde bir ledle de bu işlemi yapabilirsiniz. Ledle de deneyebilirsiniz. Ancak ledlerde şöyle bir problem var arkadaşlar. Ledler aynı zamanda elektronik devreleri içerisinde diyot görevi de gördüğü için ledlerde bir şekilde elektrik alırsınız. Lamba yanar, led lamba. Diğer türlü diğer kutuplara değdirdiğimiz zaman ters kutuplarda led lambadan ışık alamayız. Testimiz başarısız olur arkadaşlar. Ama yine tek kutupta elektrik alacağımız için lambamız yanacağı için test etmiş oluruz yine de. Motor bulamayan arkadaşlar için led de bir çözümdür arkadaşlar. Şimdi ölçümüzü yapalım. Aldık. Elektrotlarımızı burada kutba taktık arkadaşlar. Bakın değdiriyoruz. Pardon. Elektriğimizi sökmüştük. Hemen elektriğimizi tekrar takalım. Ve neticeyi görelim arkadaşlar. Evet, şu anda mesela led olsaydı artı kısmı burada olacaktı. Çünkü bizim artı elektrotumuz doğru yerde olduğu için artı 5 voltu gördük arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Ters çevirelim elektrotlarımızı. Artı ve eksi kutupları farklı taktığımız zaman eksi 5 volt olarak şu anda değerimiz ölçü aletimizde ekranda yansıyor arkadaşlar. Bizlere gözüküyor. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, artı ve eksi kutup yönünde bulduk. Burası artıymış arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk böylelikle. Bu işlemleri evimizde biz yaptığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütçemiz sarsılmıyor. Herhangi bir tamirciye basit sıfırlama, resetleme ve ufak tefek temizlik işlemlerinden dolayı herhangi bir meblağ ödemiyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü adım videolarımızı sizlerle açıklamalar kısmından paylaşacağım. Tekrardan oradan izleyip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Farklı dilde yayınlarımız var. Birçok milletten farklı dillerde yorumlar alıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Türkiye'den de çok güzel geri dönüşler aldık arkadaşlar. Lütfen yorumları da inceleyin ve kanalımızı daha detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Neden? Çünkü biz sadece akıllı saat tamiri yapmıyoruz. Cep telefonu, yazıcı, tarayıcı, laptop, monitör, televizyon, tablet, bunların hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Hepsiyle ilgili muhakkak bir gün bir şekilde soru sormanız gerektiğinde bizler buradayız. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Daha çok insanlar bu bilgilerden faydalansın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, görüşmek üzere.